Merhaba dostlar, ben Ozan. Şu anda hem fiyat performans hem de uzun ömürlü bir laptop istiyorsak 50.000 TL altı en iyi laptoplara yakından bakacağız. Baştan belirteyim, her zamanki gibi herhangi bir sponsorluk yok. Benim almayacağım, önermediğim hiçbir laptop bu listede olmayacak. O yüzden içiniz rahat olsun. Ve bu aralar bir laptop almayı düşünüyorsanız bence hiç ertelemeyin, tam zamanı. Çünkü dolar kuru aşırı şekilde yükseliyor. Yani paramız durmadan değer kaybetmeye devam ediyor. Ve fiyatlar şu anda dolar kuruna oranla kesinlikle iyi seviyede. Ve bütçeniz bu aralıkta ise bu fiyat bandında yeni gelecek güncel bir model de yok. Yani RTX 5000 serisinde giriş seviyesi 5050 ekran kartlarını bu sene göremeyeceğiz. Çünkü daha masa üstünde bile çıkmadı. Laptop tarafına büyük ihtimalle 2026'nın ortalarına doğru gelecek. O yüzden şimdi almayayım. Bir iki ay daha bekleyip bu fiyatlara 5000 serisi bir laptop alırım diye boşuna beklemeyin. Eğer beklerseniz büyük ihtimalle bu listedeki çoğu laptop 50.000 TL'nin üstüne çıkmış olacak. Laptop alırken her zaman söylüyorum, nereden aldığımız satıcılar çok önemli. Bu laptopların en ucuz güvenilir satın alma linkleri açıklama ve yorumlarda var. Oradan rahatlıkla alabilirsin. Ve bu serinin her bütçeyi kapsayacak şekilde ayrı bir versiyonda gelsin mi? Gelsin diyorsan alt taraftan beğenip abone olup zili açmayı unutma. Serinin devamı tamamen size bağlı. Şimdi listenin en ucuz laptopuyla başlayalım. Ben Intel işlemci istiyorum. 4060'ın 140 Watt'lık versiyonu olsun. Aynı zamanda da ekran kalitesi olarak bu fiyatlarda alabileceğim en sağlam laptopu istiyorsam Acer Nitro 5'in i7 12. nesil versiyonunu görüyoruz. 16 GB RAM, tek kanal DDR5 4800 MHz olarak gelirken RTX 4060'ın tam performans 140 Watt'lık versiyonu kullanılmış ve bu laptopa 64 GB'a kadar RAM, 4 TB'a kadar depolama takviyesi yapabileceğiz. 15.6 inç 165 Hz %100 sRGB renk gamutuna sahip, Full HD IPS bir panelle geliyor. Bu laptop oyun, tasarım, render içinde kullanılabilecek, her anlamda düşündüğümde oldukça mantıklı bir cihaz. Piyasadaki çoğu oyunu yüksek grafikler 100 FPS üstünde rahatlıkla oynayabilirsin. Sadece oyun için değil, render, grafik tasarım, 3D modelleme için de gayet mantıklı bir laptop. 40.000 bandında da benim favorilerimden diyebilirim. Ve bu laptopun 1 TB SSD'li olan versiyonu da şu anda gayet iyi fiyatta. İkinci sırada hem ekran hem de kasa kalitesi olarak bu fiyatlarda alabileceğim en sağlam laptopu istiyorum. Aynı zamanda ekran kartı performansı olarak çok güçlü Asus TUF A15'in Ryzen 5'li versiyonunu görüyoruz. Ryzen 5 7. nesil işlemci burada kullanılmış. 6 çekirdek ve 12 threadlik bir yapıya sahip. 16 GB RAM, 8x2 4800 MHz olarak gelirken 512 SSD'nin yanında 15.6 inç Full HD IPS 144 Hz bir panel burada kullanılmış. Aynen Ryzen 7 işlemcili modelde olduğu gibi %100 sRGB DCI-P3 renk uzayının tamamını kapsayan oldukça kaliteli bir ekranla karşılaşıyoruz. Ekranda görüş açıları, renk doygunluğu, kontrast oranı bu fiyat bandında en iyi seviyede. Üçüncü sırada özellikle 45.000 TL altı bütçe ile ekran kalitesi, ekran kartı, performans ve soğutma anlamında bu dört noktada en mantıklı laptop benim de uzun süre kullandığım, kanalda da detaylı incelemesi olan Asus TUF A15'i görüyoruz. Ryzen 7 7. nesil 7435HS burada kullanılmış. 16 GB RAM ve 512 SSD ile beraber geliyor. Burada üst kapakta metal bir yapıya yer verilmiş. Kasanın diğer detayları da plastik olarak önümüze çıkıyor. Fakat Asus TUF A15'i rakiplerinden ayıran en önemli detay kesinlikle malzeme kalitesi. Hem iç yüzeyde hem arka yüzeyde esneme yapmayan ciddi anlamda dayanıklı bir kasayla beraberiz. Fiyatına oranla da verdiği hissiyat gerçekten üst seviyede. Bu klavye hissiyatı da oldukça başarılı. Ryzen 7 7. nesil yüksek performanslı bir işlemci kullanılmış. Bu işlemci tek çekirdekte 1500, çoklu çekirdekte 13700'ü geçmeyi başarıyor. 16 GB RAM, 4800 MHz, 8x2 RAM'ler önümüze çıkıyor. 512 M.2 SSD'ye ek olarak bir adet boşta olan M.2 yuvamız da var. 15.6 inç Full HD 144 Hz bir paneli görüyoruz ve %100 sRGB renk gamutuyla gerçeğe çok yakın renkler verebiliyor. 15.6 inç Full HD IPS 144 Hz'lik bir paneli burada görüyoruz ve %100 sRGB renk gamutuyla renk doğruluğu ve canlılık açısından bu ekranın gayet başarılı olduğunu söylemem gerekiyor. 250 nit maksimum parlaklıkla parlaklık evdeyken kapalı ortamlarda oldukça yeterli. Burada mat bir panel kullanıldığı için de görüş açıları daha iyi ama gün ışığında dışarıda kullanırken bu parlaklık pek yeterli değil. Gaming
gaming laptopu oranla ekran deneyimini ben gayet beğendim. Özellikle 3D modelleme renderla uğraşıyorsanız da burada ekranın %100 sRGB olması doğru renkleri görebilmemiz açısından önemli bir artı. CS2, Valorant gibi yüksek FPS aldığımız oyunlarda da G-Sync ile beraber 144 Hz'e optimize ederek görüntüdeki yırtılmaları ciddi şekilde engelliyor. 4. sırada 45.000 TL altı bütçeyle büyük ekranlı bir laptop istiyorum. Aynı zamanda soğutma sistemi sağlam, herhangi bir kronik sorun da olmasın diyorsan bu noktada MSI Katana 17'yi görüyoruz. i5 12. nesil H serisi bir işlemci burada kullanılmış. 16 GB RAM, 8x2 4800 MHz olarak gelirken 512 SSD'nin yanında RTX 4060'ın 105 Watt'lık versiyonu bu laptopta var. 17 inç Full HD 144 Hz bir panelle geliyor. Özellikle soğutma sistemi yönünde bu fiyatlardaki en iyi laptop diyebilirim. Kasa kalitesiyle de MSI olduğunu bize rahatlıkla hissettiriyor. Bu fiyat bandında hem 17 inç ekran hem 4060 hem de MSI'nin Teen, Cyborg gibi kısılmış serilerinden değil Katana serisinden bir laptop. i5 12. nesille 4060 bir darboğaz yapıyor mu derseniz kesinlikle yapmıyor. Baktığım zaman gayet iyi bir performans alıyoruz. 5. sırada bütçe sınırım 45.000 ve aldıktan sonra RAM yükseltmesiyle vesaire uğraşmak istemiyorum. Yani 32 GB RAM'li bir laptop istiyorsam Acer Nitro 5'i görüyoruz. 32 GB RAM 16x2 5600 MHz DDR5 olarak gelirken 1 TB SSD'nin yanında yine RTX 4060'ın 140 Watt'lık versiyonu burada da kullanılmış. Listenin ilk cihazından RAM dışında ne donanımsal ne de deneyim anlamında herhangi bir fark yok ve Acer RAM yükseltmesi yaptığımız zaman cihazın içini açtığımızda kesinlikle garanti kapsamı dışında bırakmıyor. Bu da güzel bir artı. 6. sırada ben gaming laptop istemiyorum. Yazılımcıyım veya grafik tasarım, Photoshop, video edit gibi işler yapıyorsam yeni M4 işlemcili MacBook Air'ı görüyoruz. 10 çekirdek CPU, 10 çekirdek GPU'ya sahip. Her ne kadar M4 işlemcinin baz versiyonu olsa da bu işlemci i9 13. nesilden daha yüksek bir performansa sahip ve verimlilik tarafında da çok başarılı. Bu laptop grafik tasarım, video edit, Photoshop ve yazılım için rahatlıkla kullanılabilir. 13.6 inç 2K Retina IPS bir panelle gelirken %100 sRGB renk gamutu ve DCI-P3 renk uzayının %100'ünü kapsıyor. Ekran kalitesi anlamında bu fiyat bandındaki en kaliteli ekran diyebilirim. Tamamen alüminyum kasa, 15 saate varan pil ömrüyle beraber laptopu bir iPad gibi kullanabilirsiniz. Bazı versiyonda 16 GB'a geçilmesi güzel olmuş. Çünkü M4 işlemci tümleşik bir yapıya sahip, yani ayrı bir yonga değil. 16 GB RAM'i işlemcinin GPU kısmı kullanıyor. O yüzden minimum 16 GB RAM macOS tarafında da artık olmazsa olmaz. Benim için kompakt, taşınabilir olması birinci öncelik. Tasarımı güzel, işlemcisi sağlam, batarya olarak da tablet gibi bilgisayar istiyorum diyorsan M4 işlemcili MacBook Air en mantıklı seçenek. Şu anki fiyatıyla da rahatlıkla önerebilirim. 7. sırada şu anda piyasaya yeni giriş yapan ve 47.000 TL bandındaki fiyatını düşündüğümde 140 Watt'lık 4070 ile gelmesi, Ryzen 7 7. nesil işlemcisi ve %100 sRGB ekranıyla bu fiyatlardaki şu anda açık ara en güçlü laptop. Benim de 4060'lı versiyonunu uzun bir süre kullandığım Lenovo'nun Log modelini görüyoruz. Ryzen 7 7. nesil bir işlemci burada kullanılmış. 8 çekirdek ve 16 threadlik bir yapıya sahip. 24 GB RAM çift kanal 4800 MHz DDR5 olarak gelirken 512 SSD'nin yanında RTX 4070'in tam performans 140 Watt'lık versiyonuyla karşılaşıyoruz. 15.6 inç 144 Hz Full HD IPS panel burada kullanılmış. Tabii ki Lenovo Log serisinde bütün cihazlarda olduğu gibi %100 sRGB panelle geliyor ve Lenovo Log'un Intel HX işlemcili versiyonlarında olan anakart problemleri Ryzen işlemcili modellerde yok. Yani soğutması sağlam, kasa kalitesi yüksek ve herhangi bir kronik sorunu olmayan bir laptop. Şu anda 50.000 TL altı bütçeyle de açık ara en performanslı laptop diyebilirim. 8. sırada yapay zeka desteği, kasa kalitesi ve genel deneyimiyle düşündüğümde 4060 laptoplar içinde benim açık ara favorim MSI'nin kasa kalitesi yüksek, yapay zeka destekli ve ekran kalitesi anlamında da fiyat olarak da sunduklarıyla piyasaya oranla gerçek anlamda fiyat performans diyebileceğim MSI'nin Pulse 16 AI modelini görüyoruz. Bu laptopun en öne çıkan noktalarından biri kesinlikle işlemci. Intel Core Ultra 7 155H'ı görüyoruz. 16 çekirdek ve 22 threadlik bir yapıya sahip. Hem oldukça güçlü bir işlemci hem de çok fazla ısınmıyor. Bu fiyatlarda i7 13. nesilden hem performans hem de verimlilik anlamında kesinlikle üstün bir işlemci. 32 GB RAM 16x2 5600 MHz olarak gelirken 1 TB SSD'nin yanında RTX 4060'ın tam performans 140 Watt'lık versiyonunu görüyoruz. 16 inç Full
Full HD Plus, %100 sRGB ve DCI-P3 renk uzayının da %100'ünü kapsayan bir ekran ve 144 Hz IPS bir panele sahip. Hem ekran kartı hem ekran kalitesi hem de işlemci anlamında bu fiyatlardaki en sağlam cihaz diyebilirim. Soğutma yönünde de oldukça güçlü ve 90 Wh bataryasıyla da günlük kullanımda 5-6 saat götüren bir laptop. Son sırada kaliteli kasa, sağlam soğutma ve uzun vadeli kullanacaksak 4070 ile beraber şu anda 60.000 TL altı en mantıklı laptop MSI Katana 15'i görüyoruz. i7 13. nesil H serisi 10 çekirdek 16 thread'lik işlemci burada kullanılmış. 16 GB RAM 8x2 5200 MHz olarak gelirken 1 TB SSD ve RTX 4070'in 105 Watt'lık versiyonu bu laptopta var. Soğutma sistemi oldukça başarılı. RGB klavye dışında da sade bir tasarıma sahip diyebilirim. 15.6 inç Full HD 144 Hz IPS bir panel kullanılmış ve açıkçası çok kalın ve ağır bir laptopta değil. Boyutunun da küçük olduğunu düşünürsem laptopu sürekli yanınızda taşıyorsanız bu fiyat bandında en güçlü, en kaliteli laptop diyebilirim. Dostlar şimdi en önemli kısım favorilerimden bahsedeyim. Eğer bütçe sınırım 40.000 ise kaliteli ekranı, sağlam işlemcisi ve 140 Watt'lık 4060'ı düşündüğümde Acer Nitro 5 şu anda fiyat avantajıyla da en mantıklı laptop diyebilirim. Fakat bütçeyi 42.000 bandına çıkarabiliyorsam şu anda özellikle dolar kuruna oranına baktığımda fiyatının da düşmesiyle beraber işlemci, ekran ve kasa kalitesi olarak bu fiyat bandının en iyisi Asus TUF A15 oldukça mantıklı. Bütçe sınırım 45.000 ve büyük ekranlı bir laptop istiyorsam MSI Katana 17 bu noktada en mantıklısı. i5 12. nesille 4060 bir darboğaz yapıyor mu derseniz kesinlikle yapmıyor. Yani bu noktada içiniz rahat olsun. Ne performansta ne de soğutma anlamında hiçbir problem yaşatmayacak bir laptop. Yine bu bütçelerde eğer ben laptop aldıktan sonra herhangi bir yükseltmeyle vesaire uğraşmak istemiyorum diyorsan Nitro 5'in 32 GB'lık versiyonu 45.000 altı en mantıklı seçenek. Bütçem 45 ile 50.000 bandındaysa Photoshop, video edit için bir laptop alacağım veya üniversite iş için kullanacağım. Batarya, ekran kalitesi ve işlemci bu 3 noktada en dengeli, en mantıklı laptopu istiyorsam MacBook Air M4 50.000 TL altı bütçeyle alternatifi olmayan bir laptop. Eğer bütçem 50.000'in üstünde yazılım veya video edit tarafında uzun yıllar kullanacaksam 32 GB'lık versiyonunu da rahatlıkla öneririm. 50.000 TL altı bütçeyle özellikle oyun, mühendislik veya yazılım tarafında alabileceğim en performanslı, soğutması en iyi olan laptopu istiyorsam Lenovo Legion Ryzen 7 işlemcili modeli bu fiyatlarda kaçırılmayacak bir laptop. Şu anki fiyatlarla 4 stok var. Sonrasında 52.000 olacak. Eğer bütçeniz bu aralıkta ve gerçekten performans canavarı aldığımda uzun yıllar kullanacağım bir laptop istiyorsam Lenovo Legion gerçekten kaçırılmayacak durumda. Ve bütçe sınırım 50.000 ise özellikle yapay zeka desteği, kaliteli kasası ve 32 GB RAM ile beraber Render, Android Studio, AutoCAD gibi uygulamalarda kullanacağım veya yapay zeka tarafında çalışacağım. Oyun tarafı da benim için önemli diyorsan MSI Pulse 16 AI modeli bu noktada çok mantıklı. Fakat benim yapay zeka tarafıyla çok bir işim yok. Benim için birinci öncelik saf performans, işlemci ve ekran kartı diyorsan MSI Katana 15 55.000 bandında en iyi laptop. Ve açıkçası listeye de genel anlamıyla baktığımda 40.000'den 50.000'e kadar hem fiyat performans olarak hem de soğutma ve deneyimiyle en sağlam laptoplar bunlardı. Eğer bütçeniz bu aralıktaysa bence bu liste dışında şu anda başka bir laptopa da bakmayın. Çünkü her anlamda düşündüğümde en iyi cihazlardan bahsettim. Ve bu aralar bir laptop alacaksanız bence hiç vakit kaybetmeden almaya çalışın derim. Çünkü fiyatlar yükselecek ve dolar kuruna oranla şu anki laptop fiyatları gayet avantajlı konumda. Alacaksanız ertelemeyin. Bütçeniz 40.000'den düşük veya 50.000'den daha yüksekse de her bütçe için önerdiğim laptopları ayrı bir liste oluşturdum. Onun da linki yine açıklama ve yorumlarda olacak. Bu laptopların hepsinin de en ucuz güvenilir satın alma linkleri yorumlarda var. Oradan rahatlıkla alabilirsin. Aklına takılan bir şey olursa da mutlaka yorumlarda buluşalım. Elimden geldiğince cevaplamaya çalışıyorum. Bu serinin devamı için de alt taraftan beğenip abone olup zili açmayı unutma. Bunun gibi tarafsız incelemelerin devamı için destekleriniz çok önemli. Ben Ozan. Sonraki videoya kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.